Bilgi vermek istiyorum kendisi birazcık tanıyın diye. And after when he comes up, he can correct everything I said that was wrong. Benim söylediğim bütün yanlışları kendisi çıktıktan sonra düzeltir nasıl olsa. Tom is from the state of Michigan in the United States. Amerika'da Michigan eyaletinden geliyor Tom. He did a short amount of time in the United States military. Amerikan ordusunda kısa bir müddet görev aldı. He studied physics in university. Üniversitede fizik okudu. Then he went to work for a company you might have heard of, Texas Instruments. Belki adını duyduğunuz bir şirkette çalışmaya başladı, Texas Instruments adında. And after that, he and a couple other gentlemen went to Orlando, Florida, to start a company called SHOQUIST. SHOQUIST adında bir şirketi bir iki arkadaşıyla beraber kendisi başlattı. And this company became a very, very successful company. And Tom has been since that time he's moved on to many other business activities around the world. Orlando, Florida'da başlattıkları şirketleri çok başarılı oldu ve ondan sonra da birçok değişik bölümde faaliyet gösterdi ve hayatında çok başarılı bir kariyeri var. So it really is an honor tonight to have Tom SHOQUIST coming from the United States to speak to us. So let's give him a warm welcome. Bizim için büyük bir şeref oldu. Thank you, Ralph. Teşekkürler Ralph. It's an honor to be here and a pleasure. Gerçekten burada olmak çok keyifli. I'd like to thank Lynx for inviting me. Lynx'in beni buraya davet ettiği için onlara teşekkür etmek istiyorum. And I'd like to thank each and every one of you for being here tonight. Ve her birinize burada olduğunuz için size hem kutluyorum hem teşekkür ediyorum. I hope that the things that I've learned in business will be of value to you. Benim iş hayatımda öğrendiğim şeyler umarım sizin hayatınızda bir katma değeri olacaktır. My company was and still is an electronics manufacturing company. Benim şirketim o zamanlarda şimdi de elektronik üretim yapan bir şirket. Our primary product is a small crystal filter about the size of your fingernail that is now in use in almost every cell phone that's manufactured in the world. Bizim kristal filtre diye küçük tırnağınızın boyutunda bir filtre üretiyoruz ve bu ünite bütün cep telefonlarında mevcuttur hemen hemen dünyadaki olan bütün hepsinde. In this cell phone, the iPhone, there are 5 of our parts in this cell phone. iPhone'da bizim ürettiğimiz 5 tane ürün var. Four friends and I, all engineers, started the company back in 1979. 79 yılında ben ve 4 tane mühendis arkadaşımız şirketi başlattık. And I retired from the company in 1997, and the others retired shortly after that. 97'de ben emekli oldum şirketten. Daha kısa bir müddet sonra da diğer arkadaşlarım emekli oldular. The whole idea, of course, was to be successful in business. Amacımız bu şirketi başlatmamızı kendi kariyerimizde, işimizde başarılı olmaktı. Now, for most of us, that means make lots of money. Birçoğumuz için bu çok para kazanmak demektir. But we also want to be respected in our business. Ama aynı zamanda kendi dalımıza saygı görmek istiyorduk. And we want to be respected in our family and our community. Etrafımızdaki ailemiz ve çevremizde de bize saygı duymalarını istiyorduk. Then we could retire and do whatever we wanted to do. Ondan sonra emekli olup istediğimiz herhangi bir şey yapabildik bir konuma gelecektik. Such as travel, provide well for our families, and help others be successful. Seyahat edebilmek gibi, ailemize varlık yaratabilmek ve onlara da daha başarılı olmak için destek olmak gibi. Well, all of that did happen. Bunların hepsi bizim için gerçekleşti. In our case, we retired with millions of dollars and the freedom and the ability to do whatever we wanted to do. Milyonlarca dolar servet sağlayarak emekli olduk ve bunun sayesinde istediğimiz her şeyi yapabilecek bir duruma geldik. At the time I retired, we had 400 employees, and the day that our stock went public in the stock exchange, 80 of our 400 employees became millionaires. Bizim şirketimiz halka açıldığı zaman 400 tane çalışanı vardı. Halka açıldığı gün 400 çalışanın 80 tanesi milyoner oldu. And many of the others were quite well off. Diğerleri de bayağı varlıklı bir durumda, şirketin büyümesinden varlıklı bir durumda faydalandılar. And we had set up a program to share the profits with all of our workers.
Ve bizim işi ilerletme ortamımızda bizim bütün çalışanlarla karımızı ve işin büyümesini ortak paylaşıyorduk. And those who worked there the longest benefited the most. Uzun müddet çalışanlar en fazla avantaj sağlayanlardı. And when we left our company, it continued to prosper. Biz şirketi bıraktıktan sonra büyümesi ve gelişmesi devam etti. Because we left behind well-trained and qualified new leadership. Çünkü biz oradan ayrıldığımızda kualifikasyonları çok yüksek, iyi eğitilmiş, konularına hakim olan insanları bırakarak şirketten ayrıldık. We each chose our own replacements and began training them 1 to 2 years before we left. Şirketten ayrılmadan 1-2 sene evvelinden her birimiz kendimizi yerine alacak kişiyi seçtik ve onları şahsen kendi bildiğimiz doğrultusunda eğittik. And I felt good about leaving the company because the company was healthy and the people were satisfied and they were in good hands. Şirkette ayrıldığımda şirketi emin elleri bırakmıştım. İyi eğitimlilerdi ve güvenli bir şekilde o şirketten ayrılabildim. Now what was it that created that kind of success? Bu tür başarıyı acaba ne sağladı? Well, you know, in business you have to have a good product. Bir işi başlatacaksınız, başarılı olacaksa iyi bir ürüne sahip olmanız gerekiyor. You have to have good timing and a little bit of luck. Biraz şans, biraz da doğru zamanlama gerekiyor. And you have to have good management, good leadership. İyi bir liderlik ve iyi bir yönetim de gerekiyor. And I learned through the years, surprisingly, that one of the key components of that kind of leadership was something I call servant leadership. Bu süreç içinde belki en önemli öğrendiğim maddelerden bir tanesi bir liderken hizmetkar bir lider olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. And I'd like to share some of those principles of servant leadership that we applied in our company. Kendi şirketimize uyguladığımız hizmetkar liderliğin bazı vasıflarını, bazı basamaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam. The concepts that we applied are similar to this quote. Uyguladığımız konseptler biraz sonra söz edeceğim cümleyle bağ kurar. This is the quote. To me, the dictator is not one who makes others succumb to his will. Bir diktatör kendi isteklerini başkasına zorla hükmettiren değil. But I would like to rule not by breaking hearts, but rather by winning them. Benim yaklaşımım insanların kalbini kırarak onları kazanmak yerine onların kalbini kazanarak benimle beraber olmalarını sağlamaktır. Does anybody know who said this? Bu cümleyi kimin söylediğini biliyor musunuz? It was Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Of course, you all know Atatürk, an extraordinary leader of modern times. Hepiniz Atatürk'ü tanıyorsunuz. Modern zamanların muhteşem liderlerinden biridir kendisi. And a great military leader who said in 1933, I look to the world with an open heart, full of pure feelings and friendship. Bütün dünyaya açık kalbimle ve I look to the world with an open heart. Bütün dünyaya açık kalbimle bakıyorum. Full of pure feelings and friendship. Ve tamamen dostça ve sevgi dolu duygularımla. He understood that dictating to people was not the best way to lead. İnsanları diktatör yaparak liderliğin iyi olmadığını kendisi çok iyi biliyordu. Instead, his goal was to win their loyalty. Onun hedefi bunun yerine insanların sadakatini doğru şeyleri yaparak kazanmaktı. Now, how do you win people's loyalty? İnsanların sadakatini nasıl kazanabilirsiniz? How do you build a team that works together like one? Bir vücut olarak çalışacak bir takımı nasıl bir araya getirip onu nasıl bir arada tutabilirsin? A team that feels a unity and a responsibility not just for themselves but for the whole group, the whole company. Bir birlikteliği sağlayacak, sadece tek başına değil de takım için çalışabilecek bir grubu nasıl sağlayabilirsin? These are some of the principles. Bazı prensipler şöyle. Number one, Birincisi, listening to and valuing people. İnsanları dinleyip onlara değer vermek. Successful servant leaders must make a commitment to listen to others. Başarılı hizmetkar liderler başkalarını dinlemeye açık olmalıdır. Your workers are your most valuable resource. Sizin için çalışanlar sizin en büyük varlığınızdır, insan kaynağınızdır. And true listening includes identifying with people's feelings and not just their words.
Gerçek dinleme insanların duygularını anlayabilmek, sadece kelimeleri dinlemek değildir. You listen not only to what people say, but what they don't say. Sadece söylediklerini değil, söylemediklerini dinlemek, onları itina göstermek çok önemlidir. This is what makes a person feel valuable. O zaman insanlar kendisine değer verildiğini hissederler. There must be an atmosphere that you create so that they can speak freely. Öyle bir atmosfer yaratmanız, uyandık mı? Öyle bir atmosfer yapmanız gerekiyor ki kendilerini açabilecek, açıkça konuşabilecek bir ortamı sağlamanız gerekiyor. Because what your employees